İstifa Ettiren Fikirler video serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Tabii istifa ettiren dediğimiz zaman aslında konumuz sadece bir kişinin bir işten istifa edip kendi işini kurması demek değil. Bugün yanımda bir konuğumuz da var, Yeşim Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu şöyle düşünün. Yani hayat size her zaman diğer insanlar gibi eşit davranmayabilir. Adil olmayabilir hayat size herhangi bir konuda. Bunu bir iş olarak düşünebilirsiniz ya da bir aile olarak düşünebilirsiniz veya bir eş olarak düşünebilirsiniz. Hayat boyunca yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız ya da diğer insanlarda olduğu gibi eşit şartlarda olmayabilir. Dolayısıyla istifa ettiren demek sadece bir işten istifa etmek olarak değil de bir eşinizden istifa etmek, eşinizden ayrılmak ya da içinde bulunduğunuz kaosun içerisinden bir an önce çıkmak olabilir veya ailenizle alakalı bir problem yaşıyorsunuzdur. Bir an önce ailenizden belki kurtulmak ya da oradan uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi bir istifa ettiren sebeptir aslında. Sadece iş olarak ve maddi olarak algılamamak gerekiyor. Bugünkü konuğum da Yeşim Hanım. Gerçekten enteresan ve güzel, beni etkileyen bir hikayesi var. Bu hikayesini ben tabii ki anlatmasını isteyeceğim. Yeşim Hanım'ın hikayesinde benim için en ilginç olan detay, İngiltere'nin en ücra köşesinden, bir köyünden gelip Bursa'da kendi işini kurması, e-ticaret yapması, Instagram üzerinden birkaç ürün satması ve hayat boyu hep diplerde yaşayıp, yani arada sırada tabii ki pik yaptığı noktalarda olmuş. Şimdi kendisini Dipler burada daha fazla. çok fazla diplemeyelim. Bu kadar problemi yaşamasına rağmen bugün güçlü bir kadın olarak ayakta kalmış olması ve gerçekten de siz ve sizin gibi yaşayacak problemleri olan insanların bu gibi sıkıntılardan, bu gibi buhranlardan nasıl çıkması gerektiğini gösteren bir ışıksınız aslında bugün siz. Ve gerçekten hikayeniz beni hem çok duygulandırdı hem de inanılmaz bir detay var, inanılmaz bir başarı var, inanılmaz bir çaba var. Ve yani sadece... Gerçi siz birazdan anlatacaksınız ama ben çok dikkatimi çektiği için altını sadece çizmek amacıyla anlatıyorum. Sadece İngiltere vizesi almak için vize evraklarını birleştirmeniz gerektiğini ve bu konuda kimden destek alacağınızı bilmediğiniz için Photoshop gibi profesyonel bir programı öğrenmeye çalışmak mesela. İnanılmaz bir başarı. Yani bugün kimse zannetmiyorum, izleyenler de sadece ufak bir şey için, yani bir şeye ulaşmak için, bir evrak hazırlamak için bile o Photoshop'u öğrenebileceğini çok düşünmüyorum. Bu gerçekten sizin aslında ne kadar çaba gösteren, ne kadar ısrarcı olduğunuzu, ne kadar tutunmak için çabaladığınızı gösteren bir detay bana göre. Benim bu çok hoşuma gitti. Sözü size bırakayım. Neler yaptınız? Hayat size neden bu kadar dip yaptı? Bu dipler aslında kısaca neydi? Biraz bahsederseniz. Ya hiçbir şey kolay olmadı zaten hayatımda. Hep bir zorluk, hep dipler. Ama hep başka bir çıkış yolu, hep bir A planı, B planı, C planı, artık bunları oluşturmaya başladım yavaş yavaş. Önceden sadece A planım oluyordu, B planım olmuyordu ama artık B planım ve C planım da olmaya başladı. Israrcılığım zaten İngiltere'ye gidişimle başladı. Bekar mıydınız İngiltere'ye gittiğinizde? Bekardım, evet. Yeni üniversiteyi bitirmiştim. Üniversiteyi bitirmiştiniz. Hayat daha yeni başlıyordu. Daha lisedeyken ben İngiltere'ye gitmeyi hep istiyordum. Daha doğrusu bir yurt dışına gidip dil öğrenmeyi çok istiyordum. O dönemde ailem destek olmuyordu buna. Tam böyle onları ikna etmeye çabalarken babam vefat etti. Peki sizin burada İngiltere'ye gitme amacınız, gitme isteğiniz dili öğrenmek, oranın kültürünü öğrenmek, belki bir iş sahibi olmak ama bugün bile birçok insan, ki ben de mesela 18-19 yaşlarda hep hayalim Amerika'ya gitmekti, Almanya'ya gitmekti. Yani yabancı bir ülkede bir iş sahibi olmak, oranın dilini öğrenmek bir hayaldi benim için. Ama tabii maddi imkansızlıklar çok fazla. Sadece o ülkeye gitmek bile başlı başına bir maddi güç gerektiriyor. Yani aileniz bu konuda size mi destek mi oluyor, yoksa siz farklı bir şekilde bu parayı biriktirdiniz mi? Nasıl başardınız, o ilk gidişiniz nasıl oldu? Babam vefat edince zaten annem asla istemiyordu gitmemi. Tabii ki maddi olarak destek olmayacağını söyledi bana. Ben de o dönemde tekrar üniversitede bitmişti zaten, dedim çalışayım. Çalışırken bir taraftan biraz para biriktirdim. Kredi çekebilecek duruma geldim. Kredi çektim. Ondan sonra evrakları hazırlarken Photoshop öğrenmem gerekiyordu. Onu biraz yapmaya çalıştım. Her şeyi tamamladıktan sonra bu süreç yaklaşık yine 5-6 ay sürdü. Sonrasında da gittim İngiltere'ye. İngilizceniz vardı zaten. İngilizcem az çok vardı, evet. Az çok vardı. Evet. Yani süper lise mezunuydum. Okulda ne kadar öğreniliyorsa Türkiye'de o kadar bir İngilizcem vardı. Tek başınıza gittiniz? Tek başıma gittim. O bir cesaret. O biraz cahil cesareti aslında. O yaşlardaki bir genç kadının cahil cesareti bence. Şu an bilmiyorum yapabilir miyim aynı şeyi ama
Gene baktığım zaman evet hep bir cesaretim vardı benim. Ben hep cesurdum. Cahil cesareti değil. Yani şöyle ben ilk yurt dışına çıktığımda 26 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Bulgaristan'a tatile gitmiştim. Yani elim ayağım titremişti. Yani, Evet. şimdi diyeceksiniz ki ya ben kadınım gittim. Ben de erkeğim. Şimdi kadın erkek tabii ki burada ayrımı yok belki ama hani cesaret olarak düşündüğünüz zaman hani bir erkek belki gider diyeceksiniz ama benim bile elim ayağım boşalmıştı. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Hani bunlar ne konuşuyor? Ne yiyor? Nerede kalacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Kamikaze öyle gitmiştim. Yani sizinki de o yüzden anlıyorum yani sizi. Bayağı evet bir de iyi bir zaten cesaret. hani Türkiye'de aileler kız çocuklarını çok fazla cesaretlendirmedikleri için bazı konularda. Benimki evet gerçekten büyük cesaretti. Gittiğimde de zaten o kadar mutluluk sarhoşuydum ki bunu başarabildiğim için. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Gittiğim yer çok küçük bir kasabaydı. Normalde başka birisi oraya gitmiş olsa bu kadar mutlu olmazdı muhtemelen. Kalacak yeri nasıl ayarladınız orada? Kalacak yeri yine Bursa'da bir aracı firma aracılığıyla ayarladım. Ben oraya bebek bakıcısı olarak, au pair olarak gitmiştim. O firma aracılığıyla gittim. Yani o paramı o şekilde biriktirdim. O firmaya verdim birçoğunu daha doğrusu. Onun sayesinde gittim. Gittiğim yer gerçekten çok küçük bir köydü. Evlerin arası böyle 100 metre falan. Ve pub denilen bir yer var. 7'den 70'e, kediden köpeğe herkes orada bir tek yerde. Zaten sonrasında öğrendiğim kadarıyla bir cemaat köyüymüş gittiğim yer. Yani Hristiyanlara özel işte yapılmış bir cemaat var ve o cemaate ait bir köy gibi bir şey. Anladım. Yani hem çiftçi bir köy. Anladım. Yani İngiltere'nin çiftçi bir köyünü düşünün. Oradaki tiplemeler gerçekten böyle filmlerden fırlamış gibi. Yaşayanlar o şekilde. Ama ben o kadar mutluyum. Sonrasında oradakiler beni istemedi. Bebek bakıcısı olarak gittim ben oraya. Kadın bana dedi ki ben dedi çocuklarıma bakarım senin dedi temizlik yapmanı istiyorum dedi. Ha, bakıcı olarak çağırıp aslında amacı temizlik yaptırmak. Tabii evet. Sonra ben böyle çat pat İngilizcemle hayır dedim ben buraya bebek bakıcısı olarak geldim. Ben temizlik yapmak istemiyorum dedim. Bunu anlattım. Sonra dedi ki o zaman aracı firmayla ben dedi tekrar görüşüp dedi başka birisini isteyeceğim. Okey misin dedi. Tamam dedim yapabileceğim hiçbir şey yok. O dönemde bir de bir sürü hikayeler dönüyor. Türkiye'den giden başka kişilerle de görüşebiliyorsunuz, irtibatta bulunuyorsunuz. Diyorlar ki işte ben bir Hintlinin evine au pair olarak gittim. İnanılmaz kötü kokuyordu. Başka birisi başka bir hikaye anlatıyor. Hintliler baharat kokuyor ya. İnanılmaz yani kötü baharat kokuyor. İnanılmaz kötü kokuyor. Gerçekten. Yani şimdi aklıma pardon geldi. Benim küçük kardeşim çocukken çemen yemeyi çok severdi. Ama öyle böyle yemiyor. Yani önüne koy kaşık böyle çemen yer. Tokat çemeni. Bir de anne tarafı Tokatlı. Affedersiniz tuvalete gider mesela. Tuvalet çemen kokar böyle. Ondan sonra yatar yastığı çemen kokar. Çok enteresan gerçekten Hintliler böyle bir şeylerdi evet, değil mi? Aynen ben öyleydi. Ben tanışmadığım için bilmiyorum. Tabii. Onların işte köri sosundan dolayı muhtemelen onların kokusu da. Köri. Ben şimdi korkuyorum tabii. Hiç bilmediğim bir ülke, hiç bilmediğim doğru düzgün bir dil. Ve ben nereye gideceğim acaba diye. Kadın beni istemiyor çünkü. Geri de dönemem. Ajansı da aradı. Ajansı aradı. Nereye düşeceğimi bilmiyorum. O kadar şansım yaver gitti ki orada. Çok güzel, Londra'da çok güzel bir ailenin yanına denk geldim. Sizi oradan aldılar, başka bir aile Evet, benim başka bir ailenin yanına verdiler. Kadın Avustralyalı, erkek İtalyan. Çok hoş bir partner. Tabii bizdeki gibi evli değiller ama çocukları var ve yaşları bana çok yakındı. Ben onlarla beraber yaşamaya başladım. Normalde işte au pair'lerin 3-4 saat çalışıp belli bir işte o zaman benim gittiğim zamanlarda yaklaşık bir 60 pound falandı ücreti, haftalık ücreti. Böyle bir para alması gerekiyor. Aile bana dedi ki biz dedi bütün gün istiyoruz. İşte sabah 8'den akşam 4'e kadar istiyoruz. Ama biz dedi seni dedi hem dil okuluna göndereceğiz. Hem de dedi haftalık 125 pound vereceğiz. Çok iyi. Ben uçuyorum. Hem Londra'dayım, hem güzel bir para kazanıyorum, hem dil okuluna gideceğim. Normalde koleje gidiliyor. Peki anneniz yani bu dediniz ya hani çok böyle karşı çıktı demeyelim de hani çok istemiyordu aslında buralara gitmenizi, bunları yapmanızı. Bu aşamadan sonra mesela annenize gidip de ya anne ben bunları yaptım. Bak şimdi beni kursa gönderiyorlar. İşte İngilizceyi de çok iyi öğreneceğim. Para da şöyle güzel kazanıyorum dediğiniz zaman annenize ne dedi size? Annemin hiç umurunda bile değildi. Çünkü gitmemi istemiyordu. Yani gel demiyor tabii ama biraz kırgındı bana. Çünkü babam daha yeni vefat etmiş. İşte ben onu sanki böyle kardeşimle beraber yalnız bırakmışım
gibi oldu. Ama yapabilecek bir şey yoktu. Bu da benim geleceğimdi. O da rahmetli oldu tabii. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ olun hepsine. Allah rahmet eylesin. Sonra evlilik girdi araya. Yaşımın ilerlediğini ve o dönemde bütün arkadaşlarımın evlenmeye başlayıp çoluk çocuk sahibi olmaya başlayınca benim hormonlar evlenmelisin demeye başladı. Ve ben eski bir arkadaşımla evlilik kararı aldım. Vizem olmasına rağmen. Evlilik kararı aldığınken evlilik mi teklif ettiniz? Hayır, o bana etti. Ha, o evet. Çünkü şey gibi oldu yani karar aldım, hadi gel evlenelim. Taliplerim çoktu, ben onda karar kıldım. Anladım. Diyeyim. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Hatta kendi yaşadığım küçük ilçeye döndüm. Ben asla oraya dönmem derken, oradan bir kere çıkmışken, işte üniversitede çıktım oradan. Bir daha dönmeyeceğimi düşünürken ben oraya geri döndüm. Yaklaşık işte bir 10 yıl kadar evlilik sürdü. O süreçte çok potansiyelim olmasını düşünmeme rağmen çok bir şey yapamadım. İlk başta bir dış ticaret firmasında çalıştım. Dış ticaret firmasında gayet güzel gidiyordu. İşe başlarken bana söylemişlerdi, yurt dışına fuarlara gidilecek gibisinden. Ben de bunu kabul etmiştim. Daha sonra eski eşim böyle bir şey olamayacağını, ben çalışmaya başladıktan sonra fuar zamanı geldiği zaman böyle bir şey olamayacağını söyledi. İşte biraz orada beni zor durumda bıraktı. Dolayısıyla firmayla anlaşamadık ve ben ayrıldım oradan. Siz şey diyemediniz mi eşinize? Tabii ki burada ortak karar vermek tabii ki önemli. Yani eşiniz sonuçta sen bunu hayır yapma dediği zaman siz hayır bunu yapacağım. Ama hadi ortak bir karar alalım diye bir nokta olmadı mı? Yoksa öyle bir, eşiniz ne diyorsa onu mu yaptınız siz? Biraz öyle oldu. Hı-hı. Öyle bir evliliğimiz yoktu maalesef. Ortak karar alabileceğimiz. Sonrasında ben İngilizce öğretmenliği yapmaya başladım dershanelerde. Normal öğretmen diplomam olmadığı için dershanelerde yapabiliyordum ancak. Bir 3 sene kadar dershanelerde İngilizce öğretmenliği yaptım. Sonrasında kızım olacağını öğrendim. Ve işte hamileliğimin son zamanlarına kadar yaptıktan sonra oradan da ayrıldım. Kızımı yaklaşık 3,5 yaşına kadar kendim büyüttüm. Sonrasında tekrar çalışmak istedim. Çünkü İngilizcem var. Üniversite mezunuyum. Evde oturmak istemiyorum. Eski eşim tekrar istediğim işte çalışamayacağımı söyledi. Onunla çalışmamı istedi. Mali müşavirdi kendisi. Onunla çalışmaya başladım. Onunla çalışırken bir taraftan da içimde uhdeydi. Adalet okumaya başladım. Çünkü hukuka girmek istiyordum. Hep hukuk bitirmek istemiştim. İşletme mezunuyum. Açık öğretimden adalet bölümüne başladım. Adalet bölümünü bitirmeme yakın annemin rahatsızlığını öğrendik. Annem kanser oldu. Ben o süreçte mecburen annemle tek başıma ilgilendim. Çünkü kız kardeşim de o dönemde bebek bekliyordu. Tek başıma kemoterapilere götürdüm. Ameliyat zamanları sürekli yanındaydım. Onunla ilgilenirken bir taraftan da şimdi kemoterapi dediğiniz şey aslında o kadar uzun saatler süren bir şey ki gidiyorsunuz. Biz sabah 6'da gidiyorduk. Bazen 4-5'e kadar hastanede olduğumuz zamanlar oluyordu. Ve ben o süreçte sürekli ders çalışıyordum. Annem kemoterapideyken ben sürekli ders çalışıyordum hastanede. Sonra annemi kaybettik. O süreçler çok zor zamanlardı gerçekten. Ağır travmalar bence. Her şey üst üste geldi. Kızım çok küçüktü o dönemde. Bana ihtiyacı var. O süreçleri ağır bir şekilde atlattıktan sonra ben artık toparlanmam gerektiğini düşündüm. Önce babanızı kaybettiniz. Sonra eşinizden ayrıldınız. Sonra annenizi kaybettiniz. Sıralama annemi kaybettim. Sonra eşinizden ayrıldınız. Evet, anladım. daha sonra ayrıldım. Ve kızınızla tek başınıza kaldınız aslında. Tek başıma kaldım, yani sadece siz varsınız ve kızınız var. Kızınız kaç yaşındaydı o zamanlarda? O zamanlar 5 yaşındaydı. 5 yaşında. Evet. 5 yaşındaydı. Çok küçük, onun ilgiye ihtiyacı var. Maddi olarak zor bir süreç geçirdik. Desteğimiz hiç yoktu. Ve ben bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum sürekli. Sürekli aklımda iş fikirleri var. Evet, fikirler var ama hiçbir şekilde benim desteğim yok. Maddi bir birikimim yok. Bir geliriniz de yok. Bir gelirim yok. Çok güzel arkadaşlıklarım var. Onlar sayesinde bir süre kendimi idare ettim. Bana borç verdiler. Bir süre onlar sayesinde idare ettim ama sürekli bir şeyler bakıyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kızım olduğu için, bakacak kimse olmadığı için de çalışamıyorum da bir taraftan. Onu bırakıp gidemiyorum yani. Nereye bırakacağım ben çalışırken? Yani sizin evde otururken bir iş yapmanız lazım Evet, evde otururken bir iş yapmam lazım. Hem kızınıza bakabilin hem de para kazanın. Aynen öyle. O süreçte arkadaş çevremin de yardımıyla
takı satmaya başladım. Gümüş takı satmaya başladım. Nereden sattınız? İstanbul'dan gelip takıları aldım. Hatta fuar vardı. Fuardan aldım takıları. Instagram'da bir sayfa oluşturdum kendime. Bütün takıların fotoğraflarını çektim. Gayet güzel onları böyle kendim mankenlik yaptım onlara. Güzel fotoğraflarını çektim. İşte fiyatlandırdım. Daha sonrasında kermeslere gitmeye başladım. Bursa'da çok güzel kermesler oluyor. Kadın girişimcilerin yaptığı genelde. O kermeslere katılmaya başladım. Oradan takıları satıyorum. Çok güzel. Ama yavaş yavaş dolar yükselmeye başladı. Dolar yükseldikçe benim yerine yenilerini koymam çok zorlaşıyor. Çünkü çok artıyor fiyatlar ve alım güçleri düşüyor insanların. Takı, çünkü gümüşü de dolarla alıyorum. Baktım yerine yenilerini koyamıyorum. Artık çok azaldı elimdeki takılar. Sonra o işten vazgeçtim. Başka bir şey yapmam gerektiğine karar verdim. Dolarla bir iş yapmam gerektiğini düşündüm. O zamanda da aynı zamanda şey yapıyorum. Borsaya ilgi duyuyorum. Bir taraftan da borsayı takip ediyorum. Sonra hem Amazon'a hem borsaya aynı anda girdim. Arabamı sattım. Bir kısmını borsaya yatırdım, bir kısmını Amazon için kullanmaya karar verdim. Borsa deyince şey yaptım, ilgimi çekti de borsada mesela bilmeden borsayla ilgili işlem yapanlar genelde kaybediyor. Yani Kaybettim zaten. Zararlı çıkıyor, siz de kaybettiniz değil mi? Kaybettim zaten. Dedim burada bir şans var mıydı acaba? Şans Yok, yokmuş. kaybettim zaten. Ya kazandığım zamanlar da oldu ama genelde kaybettiniz. evet. Aslında şöyle, şu pandemi süreci olmasaydı güzel gidiyordu. Aslında şöyle bir şey var. Yani girişimcilerin bu tamamında vardır. Bizi izleyen girişimciler de buna katılacaktır eminim. Her şeyi denemek isterler. Yani ya şunu da yapsam mı? İşte borsaya girsem mi? İşte Bitcoin alsam mı? E-ticaret yapsam mı? Hep böyle bir girişim isteği bir şey oluyor. Bir ateş oluyor içerimizde. Yani bir kaynıyoruz yani. Ve ben de öyleyim. Yani yeni bir şey çıktığı zaman, yeni bir altcoin çıksın mesela. Ya şundan bir 3-5 alayım belki değerlenir diyorum mesela. Alıyorum. Battığı da oluyor. Olmadığı değil. Yani şey değil. İlla her işte bir başarı olacak diye bir şey yok. Aslında bunların hepsi bir kazanım. Yani yanlışları yapa yapa, hayatta yanlışları yaşaya yaşaya diyorsunuz ki ya bu yanlışmış demek ki doğru olan buymuş diyorsunuz. Yani evlilik kararı almak doğru bir karardır belki ama sonrasında işte eşinizin sözünü dinleyip belki hayallerinizden vazgeçmek yanlış bir karardır. Evet, kesinlikle. Yarın yine bir evlenseniz, yine bir aynı hayat kursanız aynı hatayı yapmamak Evet. için bir dersiniz var en azından cebinize koyduğunuz. Evet, kesinlikle. Evet, buyurun, ben lafınızı kestim fazla. Estağfurullah. O dönemde pandemi olmasaydı güzel gidiyordu. Yani ben borsada 3-5 kazanıyordum, Amazon'da 3-5 kazanıyordum. Gayet güzel gidiyordu. Ama pandemi sürecinde gümrükler kapanınca ben mağazamı kapattım. Bu arada suspendlerim de oldu. Yaklaşık bir 4 kez suspend oldum. Hepsini Hesap kendim. kapandı. Evet. Hepsini kendim açtım. O süreçte gelen bir para yok. Kredi kartlarımı ödemem gerekiyor. Mecburen ben borsadaki kağıtlarımı satmak zorunda kaldım. Çok düşük fiyattan, aldığım fiyatın çok daha altına. Benim araba parası gitti. Ben arabamı yenilemeyi düşünürken benim bütün param gitti. O arada Amazon'daki mağazalarım ilk önce Kanada suspend oldu. Onu yaklaşık bir 6 ay bekledim açabilmek için. Onu açayım derken Arap Emirlikleri suspend oldu. Kapandı. Onun için danışmanlık almaya karar verdim. O arada 1500 lira dediler bana suspend'i açmayı. O Yani parayı kapanan mağazanızın açılması için bedel istediler sizden. Evet. O şekilde 1500 lira istediler. Bir de dolandırılayım dediniz yani. Sonra zaten onu verecek param yoktu o dönemde. Anladım. Ben kendi kendime bununla uğraştım ve ben açtırdım. Arap Emirlikleri'nde açtırdım. Yani para vermenize gerek, onu diyecektim. Yani izleyenler de yanlış anlamasınlar. Şimdi... Yani gerçekten bu işte çok dolandırıcı var, şey var. Hani para veriyorsun, bana bu konuda yardım et diyorsun. Tamam ben onu halledeceğim diyor. Verdiğinizde kalıyor yani. Çok gerek yok. Yani bu tarz durumlarda zaten kendiniz kendi başınıza birçok şeyi bugüne kadar halletmişsiniz. O ufacık bir şey bence. Ama hiç bilmediğim bir şeydi. Yani ben Amazon'da ilk başta bir danışmanla... İşte o araştırma ihtiyacı, isteği olduğu zaman ki araştırıyorsunuz zaten anladığım kadarıyla. Araştıran bir içeriğiniz olduğu için hani onu nasıl çözüleceğini, onu nasıl halledeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. O yüzden hani bana şu an deseniz ki ben o 1500'ü verdim işte dolandırıldım. Çok inanmazdım yani, örtüşmez sizin kişiliğinizde. O yüzden sizin kendinizin halletmesi güzel bir şey. Kendim hallettim ve baya bir şey öğrendim o aşamada. Onun öncesinde de ben başka bir yerden yine para kazanayım diye affiliate marketi araştırdım. Onun için bir domain aldım.
bir Affiliate blog. market dediğimiz bu şey hani ürünleri, servisleri önererek ondan komisyon alma. Evet. Anladım. Onu araştırdım. Udemy online eğitim platformundan bir sürü ders aldım. Bir blog sitesi nasıl oluşturulur? Google reklamları nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bir sürü işte çok uygundu fiyatları. Hepsini alıp sürekli ben bunları izliyorum. Evde boş vaktim var. Harika. Sürekli bunlarla geçiriyorum ve ben kendi kendime işte bir blog hazırladım. Bir sayfa açtım kendime. Oraya İngilizce içerik yazmaya başladım. Aynı zamanda da Amazon'da Amazon affiliate'ini yapıyorum daha doğrusu. Onları da bayağı bir öğrendim. Sonra baktım ki o iş bana göre değil. Ondan vazgeçtim. Ben dedim ki Amazon'a daha çok yönelmeliyim ben. Onu yapmaya devam ettim. Suspend'lerimi açtım. Mağazalarımın hepsi açıldı. Şimdi oradan devam ediyorum. Harika. Yani zaten şöyle bir şey var. Hani siz de söylediniz gerçi. İnsan bir şey öğrenmek istediği zaman, yapmak istediği zaman yani araştıracak, öğrenecek kaynak çok fazla. Aynen öyle. Yani günümüzde yani 2021 senesinde artık kimse çaresiz değil bence. Kesinlikle. Yani herkesin elinde bir imkan, en azından bir internet bir şekilde olabiliyor. Eğer çok çok kötü durumda değilse ki insanlar, hayatın çok böyle en dip noktasında değilse. Ama bir şekilde tutunacak bir dal. Yani arkadaşlarınızın desteği, işte ailenizin desteği olmasa bile, eşinizden destek alamıyorsanız, tam tersine hani önünüz tıkanıyor olsa bile bir şekilde çevrenizden destekler alarak belli bir noktaya getirmek, hayatınızı bir idame ettirmek, para kazanmak. En azından hani mesele burada çok para kazanmak değil. Yani burada ben sizden şunu duymak istemedim kesinlikle. Ya ben işte bunları yaşadım ama şu anda ayda 30.000 TL ya da işte şu kadar TL para kazanıyorum demenizi zaten beklemedim. Burada yani önemli olan nokta belli bir zorlukları, yani hayatta birçok kişinin belki standart yaşadığı zorluklar bunlar. Yani sadece siz değilsiniz. Belki de bu videoyu izleyen 1000 kişi çıkar. Eşinden ayrılmış, annesi babası vefat etmiş, zorluklar içinde yaşayıp bir şekilde bir yerlere gelmiş insanlar mutlaka vardır ama benim için burada önemli ve değerli olan şey sizin o girişimci ve araştırmacı ruhunuzun olması. Yani birçok kişi şey diyor mesela, ya bu nedir ki, ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu okuyarak öğrenemem ki. Yani en basitten dil, mesela İngilizce öğrenmek. Siz tamam İngiltere'de kursa gidip de öğrenmişsiniz belki ama şu gün hani İngilizceyi öğreneyim, Almancayı öğreneyim deyip de bunu öğrenemeyecek insan araştırmayan insandır bence. Kesinlikle. Hani parayla alakası yok bunun çünkü. İnternetten birçok kaynak var, ücretsiz kurslar var. Aynen öyle. Yani insan yeter ki öğrenmek istesin. Bir yazılımcı, tabii ki yazılımcılık çok ciddi bir meslek ama en azından basit anlamda bir web sitesi kurmak, bir içerik düzenlemek, veri tabanlarıyla uğraşmak. Bunları isteyen bir kişi yine dediğiniz gibi Udemy'den, oradan farklı eğitim platformlarından YouTube'da yani inanılmaz bir ücretsiz derya. öğrenebilir. E-ticaret, ki siz e-ticarette hani ben baktım verilerinize, güzel hani bir noktaya kadar gelmişsiniz ama daha da iyi yerlere gelirsiniz. Bu vizyonla, bu güçle, bu araştırmacılıkla, hatta video çekmeden önce siz bana şey demiştiniz. Ben Tuğer ya çok dip yaşadım yani hep dip, yani burada bir başarı hikayesi yok. Ben sana neyi anlatacağım dediniz ama bence burada başarı hikayesi var. Çünkü buradaki başarı sizin tüm imkansızlıkların içerisinde cımbızla ince adım adım yukarıya doğru çıkıp tutunacak bir dal yaratmanız. Bakın, dal bulmanız demiyorum. Evet. Dal orada yok, siz o dalı yaratıyorsunuz. Çünkü olan daldan tutmayı herkes yapar. Yani ben çökerim, işte kardeşim vardır. Ya kardeşim bana bir 100 lira versene derim. Bir dal o daldan tutarım. Ama sizin tutacak bir dalınız yok. Anne baba yok. Evet. Eş yok. Dolayısıyla siz sıfırdan bir dal yaratmaya, kızınız var. Sorumluluğunuz çok büyük. Benim de kızım var. Oradan biliyorum. Yani eşim mesela 5-6 saatliğine bir işi oluyor. Hani kursa gitmesi gerekiyor. Gidiyor. Mesela 5-6 saat ben bakıyorum kızıma, ne kadar zor bir şey. 5-6 saat. Bir geliyor, ben böyle saç baş dağılmış, mahvolmuş. Yani siz hayatınız boyunca o kızla berabersiniz. Sürekli onunla berabersiniz. Onun geleceğini düşünmek zorundayım. Yani siz bilgisayar açayım hani bir şeye bakayım derseniz o hemen elini kolunu uzatır, sizi rahat bırakmaz. Yani bunları ben çok iyi anlıyorum. O yüzden o dalı yaratmak bir meziyet. Ben sizde onu gördüm ve gerçekten güzel bir meziyet ve birçok insan için bence örnek olacağını, birçok insan için de cesaret olacağını düşünüyorum. Çünkü çaresizlik zor ama çaresizliği çözmek imkansız değil, zor değil. Yeter ki araştırın, yeter ki uğraşın, tırmalayın. Hayat böyle Siz de zaten. burada çok güzel yol açıyorsunuz ama hayat insanlara. Gerçekten yani sizin videolarınızı inanılmaz izliyorum. Artık gerçek bir ticaret yapmak istiyorum. FBA yapmak istiyorum ve burada gerçekten çok, benim için çok yol gösterici videolarınız. Onları sürekli izliyorum. Teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ayağınıza ederim. sağlık. Bursa'dan buraya kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif Sizinle tanışmak almışsınızdır. çok güzeldi. Ekibinizle çok tanışmak. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizlerle tanışmak. Sağ olun.
Evet, Yeşim Hanım'ı dinlediniz. Mutlaka insanın hayatta hep başarı olması gerekmiyor. Bizim burada hani bu konuda reklam yapmaya zaten ihtiyacımız yok. Önemli olan bizim için burada diğer insanlara, benzer hayatları yaşayan diğer insanlara bir kapı açmak, bir ışık yakmak. Eğer sizin de böyle anlatacak bir hikayeniz varsa mutlaka ulaşın bize. Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ya da help@tuger.us, hemen zaten açıklama bölümünde mail adresini göreceksiniz. O mail adresine bir hikayenizi yazın, bize gönderin. Sizi de konuk edebiliriz burada. Siz de anlatabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.